Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. 1994'te sürüsünü otlatan bir çoban, Şanlıurfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusundaki Göbeklitepe'de üzerinde dikdörtgen şeklinde oymalar olan taşlar buldu ve müze yetkililerine haber verdi. İstanbul'daki Alman Arkeoloji Enstitüsü görevlisi Klaus Schmidt bölgeye giderek incelemelere başladı. Son dönemde özellikle Netflix'te yayınlanan Atiye dizisiyle birlikte yeniden gündeme gelen UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan tarihin bilinen ilk ve en büyük tapınağı olan Göbeklitepe ne gibi sırlara ev sahipliği yapıyor? Kazılarda çıkarılan 45 adet T şeklindeki taş anıtın üzerinde yabani domuz, ördek, yılan, aslan, balık ve avcılık yapan insan figürleri var. Daha yüzlerce taş anıtın çıkarılmayı beklediği bölgenin tapınak olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu anıtlardan her biri 15 ton ağırlığında ve 6 metre yüksekliğinde bulunmaktadır. Mısır'daki büyük piramitlerin 4500 yaşında ve İngiltere'deki Stonehenge'in 6000 yaşında olduğu düşünülürse bu kazının dünyanın gelmiş geçmiş en büyük arkeolojik kazısı olduğu belirtiliyor. Schmidt'e göre artık çorak olan Göbeklitepe bir zamanlar çok bereketli bir bölgeydi. Ancak insanlık çevrenin bozulmasına yol açarak bu cennetin yok olmasına sebep oldu. Göbeklitepe'de bulunan taşlar M.Ö. 8000 yılında toprağa gömüldü. Schmidt, kutsal kitaplardan da alıntı yaparak iddiasını savunuyor. İncil'in yaratılış bölümünde cennet bahçesinin Asur'un batısında olduğu yazıyor. Göbeklitepe'de burada cennet bahçesinin 4 nehirle çevrelendiği, bunlardan ikisinin de Fırat ile Dicle olduğu biliniyor. Asur tabletlerinde Bet Eden adlı bir medeniyetten bahsediliyor. Yeri Göbeklitepe'nin bulunduğu yer tarif ediliyor. Tevrat'ta da bahçenin Suriye'nin kuzeyinde olduğu belirtiliyor. Eden kelimesi Sümerce ova anlamına geliyor. Göbeklitepe'de Harran Ovası'nın hemen içinde. Reading Üniversitesi'nden Steve Mitten, burası insan aklını anlamakta zorlanacağı kadar olağanüstü diyor. Milano Politeknik Üniversitesi'nden İtalyan arkeoastronom Giulia Magli, Göbeklitepe'nin Stonehenge gibi gök cisimlerinin hareketlerini takip etmek ve onlara tapınmak için yapıldığını iddia ediyor. Magli, iddiasını yaptığı simülasyonla Göbeklitepe inşa edildiği dönemdeki gökteki yıldızların konumlarının tespit ettiğine dayandırıyor. İtalyan astronom, dünyanın kendi eksenindeki hareketinden dolayı yıldızların son bir yılda konumlarının değiştiğini, bir zamanlar ufuk çizgisine yakın beliren yıldızların farklı konumlarda yükseldiği ve görüldüğünü, yeniden belirmeleri için de binlerce yıl geçebileceğini söylüyor. Sirius, Ay, Venüs ve Jüpiter'in ardından gece karanlığındaki en parlak 4. gök cismi. Magli, Antik Mısır takviminin Sirius'un hareketlerinden yararlanılarak hazırlandığını, binlerce yıl önce Göbeklitepe'nin bulunduğu enlemde benzer amaçlara hizmet etmiş olabileceğini söylüyor. Sirius, 9300 yıl önce ufuk çizgisinin altında görünüyordu. Gökte aniden beliren bir yıldızın bir dinin doğumuna sebep olduğunu düşünebiliriz. Bence Göbeklitepe bir yıldızın doğumu üzerine inşa edildi dedi. Göbeklitepe höyüğü 1964'te Şanlıurfa'da fark edilen tapınma alanıdır. 9 hektarlık kazı bölgesinin önemi, tarlasını kara sabanla sürerken bulduğu oymalı taşı müzeye götüren bir köylü sayesinde anlaşılabilmiştir. Şanlıurfa'ya 80 dakikalık bir mesafede Örencik köyü yakınlarındadır. 1995 yılında ilk kez Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'nün işbirliğiyle kazı çalışmalarına başlandı. Kazılar, Alman arkeolog Doçent Doktor Klaus Schmidt'in başkanlığında yürütülmekte olup her yıl Eylül ve Ekim aylarında 10 haftalık bir süreç içinde yapılmaktadır. Günümüze kadar yapılan kazılar sonucunda bir Neolitik çağ yerleşimi olduğu anlaşıldı. Neolitik çağdan kalma, tapınma amaçlı törensel alanlara ait mimari kalıntılar, dikili taşlar ve üzerinde kabartmalı yabani hayvan ve bitki figürlerinin bulunduğu taşlar gün yüzüne çıkartıldı. Bölgenin önemi ise
gün yüzüne çıkarılan en büyük tapınma alanını barındırmasıdır. Harran Ovası'nı kuzeyde sınırlayan dağ silsilesinin en yüksek noktasında yer alan, topografik özellikleriyle geniş görüş mesafelerine hakim bir konumda bulunan Göbekli Tepe, avcı toplayıcı insanların yarattığı bir kült merkezidir. Arkeolojik araştırma tarihinde Neolitik dönem için düşünülen modelleri, teorileri altüst eden verileri günümüze ulaştırmaktadır. Göbekli Tepe, çapı 30 metreye ulaşan yuvarlak ve oval planlı, sayısı 20'yi bulan yapılardan oluşur. Bunlardan 6 tanesi kazı sırasında ortaya çıkarılmış, diğerleri jeomanyetik georadar yöntemleriyle yapılan ölçümler sonucunda belirlenmiştir. Bu ölçümlerle elde edilen sonuçlar, Göbekli Tepe'nin neredeyse 12.000 yıl öncesinde insanoğlu tarafından seçilen ve yaratılan büyük bir buluşma merkezi olduğunu, günlük yaşama yönelik mekanlarla değil, törensel amaçlı inşa edilmiş, anıtsal yapılarla kaplı olduğu görüşünü desteklemiştir. Göbekli Tepe'deki tapınağın henüz kazılmayan Karahantepe, Sefertepe ve Hamzantepe'deki tapınaklarla birlikte bir dörtlü olduğunu savunan tarihçiler de mevcut. Kemik bulunamamasının nedenini mezar geleneği olmamasına ve ölülerin güneşe gömülmesi, yani açık havaya bırakılan cesetlerin yırtıcı kuşlarca yenildiği, kuşların göğe yükseldiğinde ölülerin ruhlarının da göğe yükseldiğine inanıldığını savunan tarihçiler bulunuyor. Örneğin tapınak şövalyelerinin kutsal kaseyi yüzyıllar sonra dönüp oraya sakladığı gibi söylentiler de halen bulunmakta. Schmidt, 14.000 yıl öncesine ait buluntulardan yola çıkıp Adem ile Havva'nın yasak elma ağacının meyvesinden yiyerek kovuldukları yerin Göbekli Tepe olduğunu da ileri sürüyor. Evet dostlar, Göbekli Tepe'nin tarih kitaplarını tamamen değiştirdiği gerçek ama kutsal kasenin saklandığı yer veya cennet bahçesi olabilir mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına merakla bekliyoruz. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.